Özellikle Ankara-Atina hattında bir gerilim söz konusu. Yunan bakanlar normalleşen süreci adeta baltalamaya çalışıyor. Görünen o ki peş peşe açıklamalarla Savunma Bakanı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamalarını hatırlayacaksınız. Sonrasında şimdi Yunanistan Sağlık Bakanı'ndan da yine Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar geldi. Yunan Bakan F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz mesajını verdi. Ayrıca Türkiye'nin havacılık konusunda sıfır olduğunu iddia etti. Bunları konuşacağız elbette çünkü özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında da bir gerilim yaşanmıştı. Yunanistan bunu tedirginlikle takip etmişti ve özellikle Mitsotakis'in de Rum kesimine ziyareti alelacele ayarlanmıştı. Dolayısıyla bu gelişmeler ne anlama geliyor? Süreci baltalamak isteyenler mi var? Hepsini konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Akgücaş'ın uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Caşın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Büşra Hanım. Ne zamandan beri doktorlar pilot oldu merak ediyorum da. Hocam aklımız almadı. Ne dersiniz? Sağlık Bakanı neden böyle bir açıklama yapar? Sağlık Bakanı önce gitsin Yunanistan'daki sağlık sorunlarını çözsün. Anlamadığı işlerden konuşmasın. Söylediği şeyler son derece terbiyesiz. Yani diplomatik ahlaka sığmayan şeyler. Birincisi reddediyorum böyle bir şeyi. Nedir o? Türkiye ile Yunanistan iki önemli dost ve müttefik ülke. Birileri Türk-Yunan dostluğunu bir şekilde baltalamak istiyor. Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki bu sakin suları karıştırmak istiyor. Şimdi Sayın Adonis Georgiadis galiba hukuk fakültesinden mi, nereden mezun bilmiyorum, Balta Fakültesinden mi? Sen ne anlarsın kardeşim tayyarecilikten? Gel biz sana gösterelim. Eğer istiyorsan gel seni Ankara'da uçuralım. Misafir olarak Kaan uçakları anlatır. Şimdi söylediği laflara bakalım. Bir gece ansızın gelebiliriz lafı beni güldürüyor. Bizim adamlar gidiyor zaten. Bayramda gittiler. Türkler gitti Yunanistan'a. Yunanlı bir şekilde esnaf memnun. Balıklarını yediler geldiler. Yani biz Yunanistan'la savaş halinde değiliz. F-35'te bir gece Ankara'da ve Türkiye'de o olabilir radara görünmeden. Nereden biliyorsun radara görünmediğini? Türkiye'nin yaptığı radarlar uzaydaki cihazı yakalayacak kapasitede. Bir kere ona gelsin gösterelim. İkinci husus, Yunanistan'a neyle gelecek diyor Cumhurbaşkanı, ayakkabıyla mı? Uçakla geldik zaten. Diğer hususta Türkiye havacılıkta sıfır. Bir defa bu kabul edilemez bir şey. Yani Türkiye 4 devletten bir tanesi. Tamam, bir F-16 uçaklarını yapıyoruz. Öyle mi? Yaptık ve sattık Mısır'a. Gelirse TUSAŞ uçak fabrikasını gezdirelim. En önemlisi Kaan uçağını yaptık. 5. jenerasyon dünyada 4 devletten bir tanesi. Atak helikopterini yaptık. Dünyanın en önemli taarruz helikopterlerinden bir tanesi. Gökbey'i yaptık havacılıkta. Ve Türkiye dünyada hem Bayraktar hem de TUSAŞ'ın yapmış olduğu ve diğer firmaların dünyadaki insansız hava araçlarına Çin ve Amerika'dan sonra 3. devlet. Demek oluyor ki eğer bir şekilde de bizim uzayda ve havacılıktaki faaliyetlerimizi şimdi anlatmak istemiyorum. Ama benim Büşra'nın altında çizmek istediğim çok önemli bir şey var. Hem Sayın Dendias'ın bir şekilde komşuda sığmayan lafları hem Sayın Adonis'in söylediklerine baktığımızda hatırlarsanız Yunan amiralı şunu söylemişti. Kısa bir savaş olacak Türklerle ve Boğaz köprülerini vuracağız. Yani bizim 100 senede yaptığımız köprüleri vuracaklar. Şimdi Sayın Adonis'e de kim söyletiyorsa bize hedefin Ankara olduğunu, Ankara'da herhalde Anıtkabir'i vurmayacaklar. TUSAŞ uçak fabrikası ile TEİ Eskişehir motor fabrikasını vuracaklarını biliyoruz. Ama yanıldıkları bir şey var. O uçaklar belki bir takım füzeler atabilirler ama Türkiye Yunanistan'ı taşın üstüne taş koymaz. Atilla kalmaz. Türkiye'yi tehdit etmek değil Yunanlı bakanın dünyadaki hiçbir bakanı yapamayacağı kadar alçakça bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Bunlar elbette kendi iddiaları, hezeyanları. Dolayısıyla şimdi hocam özellikle o zaman kim bu süreci baltalamak istiyor? Örneğin Dendias'ta Sağlık Bakanı'nın bu açıklamaları, yani bunlar hükümet içinde mi bir anlaşmazlık yaşıyor yoksa iyi polis kötü polis mi oynuyorlar? Yani neye dayanarak bu açıklamaları hangi cesaretle yapabiliyorlar? Çünkü bir hükümet içinde de bir uyum olması gerekmez mi Ankara'yla tam da bir normalleşme süreci varken bu süreci neden bakanlar baltalıyor?
çok güzel söylüyorsunuz. Aslında Mitsotakis onlardan aşağı kalır değil. Biliyorsunuz senatoya gidip Türklere F-16 vermeyin, Kıbrıs'ta uçurmasınlar diye bir takım taleplerde bulundu. Ama Türkiye F-16 anlaşmasını yaptı. İkinci husus şu, ben katılıyorum ikinci görüşünüz. İyi kötü, polis kötü polis. Senin ne işin var Kıbrıs'ta yas tutmaya mı gidiyorsun? Siz kendiniz hata yaptınız Kıbrıs'ta. Anayasayı parçaladınız. Oradaki insanları katliam yaptınız. Soykırım yaptınız. Ve kahraman ordu geldi. 50 sene önce şu andaki mevcut statükoyu koydu. 50 senedir orada barış var. Türkiye'nin bayramında sen ne işin var Kıbrıs'ta? Ve ben bakana şöyle söyleyeyim. O zaman Yunanlarla Rumlar 50 sene önce bizi alay ediyorlardı. Beklediğimde gelmedin diye. Ondan sonra Mehmetçik gitti. Karargaha da şunu yazmışlardı. Erkek sen gel al diye. Mehmetçik gitti aldı karargahlarını. Ha şunu söyleyeyim. Sağ olsunlar tanklar bizim elimize geçti. Hücum botlar bizim elimize geçti. Gelsin Mitsotakis'te Adonis'i de gezdireyim ben. Söylüyorum. Biz Beşiktaş'taki askerimize de saklıyoruz onları. Yani Kıbrıs'ı silahlandırmakla, adaları silahlandırmakla Türkiye yenmeleri mümkün değil bu. Askeri olarak da mümkün değil. Bir tek şey var. Burada iyi komşuluk içerisinde yaşamak ve Sayın Cumhurbaşkanı da her şeyi göze alarak Atina'ya gitti ve yeni bir beyaz sayfa açmak istiyor Atina'yla. Ha bunu bozmak isteyen içerideki bir takım muhalif gruplar olabilir. İyi polis, kötü polis olabilir. Nitekim Sayın Mitsotakis şunu söyledi. Bizim işte Türkiye ile bir şekilde yakınlaşmamız davamızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Dava ne? Yunanistan ve Rumlar 50 yıldır intikam peşinde. Silahlanıyorlar. Bir daha söylüyorum. F-35 ile Ege'deki ve Akdeniz'deki bir şekilde güç dengesini bozmak istiyorlar. Bunu cesaret veren devletlerden bir tanesi de İsrail. Nitekim İsrail F-35 uçakları Kıbrıs'ta zaman zaman sınır ihlalinde bulundular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve ortak tatbikatlar yapıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi o resimdekiler İsrail F-35'leri. Ama şu var, Yunanlılara söylüyorum pilotlarıma, Miraj 2000 aldınız o zaman, 1 yaşındaydı. Bizim F-104 45 yaşındaydı. Hepsini kek gibi avlıyorduk. Yani sen Türk pilotlarıyla savaşamazsın bir kere bir. Savaşamadığını nerede gördün? Kıbrıs'ta. Geldi Aslan Mehmetçik, F-100'le vurdu onu. Öyle mi? Yunan Hava Kuvvetleri getiremediler. 4-5 tane uçak getirdiler. Onlar da Ege'de suya düştü. Ha şimdi şunu yapıyorlar. Onu bu tehlikeyi milletimizle paylaşalım Büşra Hanım. İsrail'le beraber ortak deniz hava tatbikatları yapıyorlar 10 senedir. Bunun adı da Mavi Bayrak. Antalya ve gerimizi vurmak istiyorlar ve buna Amerikan Deniz Kuvvetleri de katılıyor uçak gemileriyle. Ama Türk Hava Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri her şeye hazır. Onların planları varsa bizim de planlarımız var. Akritas planı ne koyduk biz? Atilla planı koyduk. Atilla. Geldi Atilla aldı. 48 saat içerisinde aldık her yeri. Dikkat edin. Dünyada böyle bir harekat Normandiya'da bile dahi görülmedi. O yüzden Sayın Bakan gitsin doktorluk yapsın. Yunanlara şifa versin. Ondan sonra yaralıları bile toplayamazlar. Sayın Taş'ın şunu da sormak istiyorum. O zaman özellikle bu deniz üssü inşa edilmesi planları Güney Kıbrıs'a. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle adadayken verdiği mesajlar önemliydi. Dönüş yolunda da meslektaşlarımızın sorularını yanıtlarken dedi ki onlar askeri üs kuruyorlar. Biz de siyasi üsler kuruyoruz yanıtını verdi. Daha detayları da var elbette konuşmasının bir diğer kısmında. Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var ifadelerini kullandı. Devamında var açıklamanın. Ne dersiniz bu açıklamalar için? Bunlar mı rahatsızlık yarattı Atina'da? Şimdi Atina ne yaptığını bilmiyor aslında. Bakın Türkiye diyor ki gelin beraber Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonları beraber paylaşalım. Yani kimle? Rumlar ve Türkler. Ama uluslararası hukuk açısından bakıldığında bir defa Doğu Akdeniz'de hakları yok Yunanistan'ın ve bir takım ada devleti değil. Ve Türkiye münhasır ekonomik bölgede de Mısır'la da anlaşma yoluna gidiyor. Dolayısıyla Yunanistan sıkıştı. Bunu örtmek için İsrail'i yanına almak suretiyle anlaşma yapıp Türkiye'yi güneyden çevirmeye çalışıyor. Ve dikkat edin, İsrail askerleri Kıbrıs'ta eğitiliyor. Amerikan askerleri tarafından Rumlar, Yunanlar birlikteler. Peki bu Türkiye'nin askeri üs yapmasını engeller mi? Şimdi Londra ve Zürih anlaşmalarıyla dün Cumhurbaşkanı ifade etti. Türkiye bu
adada garantör devlet İngiltere ile beraber. Ve artık taşlar değişmiştir. Türkiye iki ayrı devlet statüsünden geri adım atmayacaktır. İki, eğer bu mevcut anlaşmalara göre ki Viyana Sözleşmesi bize bu hakkı veriyor. Yunanistan burada bir üs kurarsa Türkiye'nin 5 tane üs kurma hakkı olur. Onu söyleyelim. İsterlerse kursunlar. Çünkü avantaj jeopolitik olarak bizde. Çünkü şöyle söyleyelim. 50 milden aşağı az bizim mesafemiz Kıbrıs'a. Yunanistan'ın 400 mil. Oradan gelmesi için havada tanker kullanması lazım. O tankerlerin de orada Türk hava sahasını geçip bizi vurması mümkün değil. Yani dolayısıyla Yunanistan olmayacak bir takım şeylerle F-35 uçaklarına güveni. Üstelik de bizim Toroslar'da bir Yörük türküsü var biliyorsun. Aslı yok yaylasında 100.000 koyunum var benim. Elinde F-35 yok. Hangi elindekine gidecek? Cumhurbaşkanı ayakkabısı da var, uçağı da var. Bu bakımdan Hadionis gitsin baksın başka işlere. Sağlık Bakanı ise gitsin Yunanistan'ın sağlık sorunlarını çözsün. F-35'ten sen de anlarsın. Adama gülerler ya. Gülerler yani. Hocam şimdi siz yayını almışken sormadan edemeyeceğim. Önceki dilinde Eray Bey konuğumuzdu. Özellikle de İngiltere'den görüntüler gelince canlı görüntüler. Oradan hemen canlı yayında o bilgileri de geçtik. Gökbey ve Hürjet bugün yurt dışında ilk kez görücüye çıktı. Vitrine çıktı. Orada gösteri uçuşları yapıyorlar. Nasıl hissettiniz? Mutlaka siz takip ediyorsunuzdur. Ve Yunanistan nasıl takip ediyordur o görüntüleri? Şimdi Büşra'cığım şöyle yapalım. Biz onları orada bildirelim Gökbey'e. Para da almayalım. Yunanistan'ın ekonomisi bozuk, bedava helikopter de veririz. Türkler gani millettir. 400 sene idare ettik Yunan'dan. 2 tane helikopter versek ne olacak zaten? Onları da alıp hastane gemisi, uçağı, helikopteri yapabiliriz. Bunu yapan Cumhurbaşkanı. Söylesin Cumhurbaşkanı'na. 2 tane hastane helikopteri Gökbey veririz onlara. Bedavadan hem de. Peki çok teşekkürler Sayın Coş'un yayınımıza katıldığınız için. Herkes işine baksın hocam. O doktorlar olarak hastalarına baksın. Ama Gökbey istiyorsa bindiririz. Ama Kaan gelirse kim gece gelir görürüz o zaman. Kaan adı yani. Peki çok teşekkürler.